Kalın sesleri kullanırken zorlanıyor musun? Hatta sesin kendine boğuk ve güçsüz geliyor mu? Eğer bu gibi sorunlar yaşıyorsan ve nedenini hala bulamadıysan merak etme. Çünkü bu videoda cevabı bulacaksın. Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Konu itibariyle size kısa da olsa göğüs sesinden bahsetmek istiyorum. Göğüs sesimiz, ses dalgalarının göğüs boşluğumuzdaki rezonanslarda yayılmasıyla ve titreşmesiyle oluşur. Göğüs boşluğumuz, göğüs kafesimiz, kaburgalarımız, akciğerlerimiz, sırtımız, omuzlarımız göğüs boşluklarımızdır. Yani göğüs rezonansımızdır. Kişinin yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun herkesin kalın sesleri vardır. Fakat bu kalın sesleri kuvvetli çıkartabilmek için şarkı söylerken, konuşurken, hatta ses egzersizi yaparken yanlış kullanışlar uygulayabiliriz. Ben bu yanlışları 4 maddede inceledim ve hazırsan birinci maddeyle başlıyorum. 1. Postürün aktif mi? Postür, iskelet yapımızın en doğru duruş şeklidir. Yani doğru durmak postürümüzün gerekliliğidir. Biraz önceki saydığım göğüs rezonansındaki boşlukların içerisinde sesin rahatça dolaşabilmesi için göğsümün açık, sırtımın geniş durması gerekir. Eğer bu rezonansın içerisindeki ses dalgalarının rahat şekilde dolaşmasını engelleyecek bir postür uyguluyorsam işte o zaman kalın seslere ulaşabilmem ve bu sesleri rahatça uygulayabilmem, şarkılara adapte edebilmem ne yazık ki zordur. O yüzden göğsünüz açık, sırtınız dik, postürünüz her zaman aktif olmalıdır ki kalın sesleri çok rahat bir şekilde çıkarabilelim. 2. Sesin yanlış kullanımı. Kalın seslerin oluşmasında en önemli faktör aldığımız ve verdiğimiz havanın ses tellerine dengeli bir şekilde ulaşmasıdır. Bunu kelime sonlarından ya da ses egzersizi yaparken son vokallerden şu şekilde anlayabiliriz. Eğer sesiniz sönük, puslu, gömük ve boğuk geliyorsa o zaman yanlış kullanıyorsunuz demektir. Bir örnekle bunu taçlandırmak isterim. Farkındaysanız parlak bir A ile girdim. Son iki vokalim yani A vokalim boğuk bir şekilde duyuldu. Çünkü sesimi tam ön bölgeye doğru taşıyacakken arkaya doğru, gırtlağa doğru düşürerek boğazımın arkasında gömdüm ve sesim oldukça gömük ve boğuk bir şekilde duyuldu. Peki doğrusunu yaparsam nasıl duyulur? Farkındaysanız tüm A vokalleri parlak ve tınısal olarak zengindi. Göğüs sesim gömülmüş değil, sanki konuşurmuş gibi çıkıyordu. Lütfen sizler de kalın seslerinizi oluştururken olduğundan farklı bir şekilde çıkartmaya değil, sanki konuşuyormuşçasına ses egzersizinizi ya da şarkı söylerken kelime sonlarına bu şekilde dikkat ederek göğüs sesinizi, kalın seslerinizi daha doğal bir şekilde elde edebilirsiniz. 3. Gereksiz yere bağırma. Şarkı söylerken ya da ses egzersizi yaparken göğüs sesinize indiğinizde yani kalın seslerinize indiğinizde eğer bağırma eğiliminiz varsa ses tellerinizin kaldırabileceği yükten fazlasını yüklediğiniz için ne yazık ki o kalın sesler güçlü çıkmak yerine daha da kaybolur ve gömülürler. Bu yüzden bu sesleri güçlendirmek yerine konuşur gibi ifade etmek, konuşur gibi seslendirmek oldukça önem arz etmekte. Genellikle insanlar göğüs sesini elde ederken çabasız, rahat bir şekilde oluşabileceğini düşündükleri için şarkının kalın kısmı ya da egzersizin kalın bölgesi geldiğinde sesinin şiddetini arttırır, sesini güçlendirme eğilimi gösterirler. Bu kesinlikle yanlıştır. Bir örnek vermek istiyorum şimdi size. Şimdi biraz bağırarak söyleyeceğim. Neyleyim doğan günü, neyleyim sensiz günü. Olabildiğince yüklendim ve forte bir şekilde, güçlü bir şekilde şarkıyı seslendirdim. Şimdi bir de daha konuşurmuş gibi ve şarkının içerisinde nüansa da dikkat ederek sesimi birazcık daha göğüs tonlarında yumuşatacağım. Neyleyim doğan günü, neyleyim sensiz günü. Yine göğüs rengimi kullandım ama ses tellerimin kaldırabildiğinden fazla yük vermedim. Böylece içerideki havayı dışarıya
fazlaca ulaştırmadığım için bu hava ses telleri ve aniden yani işte sert bir şekilde, kuvvetli bir şekilde gelmediği için sesim daha tatlı ve yumuşak geldi. Ama kuvvetli bir şekilde söylediğimde ses tellerinin öncesinde biriken hava beni detone ya da sürtone olabilme ihtimalimi arttırdı. Keza büyük ihtimal söylerken de entonasyon olarak kötü çıkmıştır. Eğer ses tellerine çok fazla yük verirseniz, havayı buraya çok fazla yüklerseniz ses patlamalarına neden olacağı için detone yani sürtone yani entonasyon kaymalarına sebep olabilirsiniz. O yüzden gereksiz bağırmalar, ittirmeleri asla tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Konuşur gibi düşünün ve bu bölgelerde sesinizin volümünü, gücünü arttırmayın. Dördüncü maddem kafa ve göğüs sesinin tam kaynaşmaması. İnsan sesi temelinde iki ana register'dan oluşur. Göğüs tınısı, göğüs register'ı ve falset register. Bu iki register'ı birbirine bağladığımızda, kaynaştırdığımızda kafa sesini elde ederiz. Kafa sesiyle de göğüs sesini birleştirerek mix ses elde etmeye çalışırız. Eğer kişi eğitilmemiş bir sese sahipse, şarkı söylerken göğüs sesinden falset sese, falset sesten de göğüs sesine geçerken kırılma yaşar. Bunu bir kere size göstermek istiyorum. Sesimin kırılıp o inceldiği ve puslandığı yer falset rengiydi. Başladığım yer ise göğüs rengiydi. Peki yukarıdan aşağıya yani falsetten göğüse doğru inerken nasıl bir geçiş olur? Bunu da bir kere gösterelim. Eğer şarkı söylerken ya da ses egzersizi yaparken falset sesinizden göğüs rengine geçişte zorlanıyorsanız demek ki iki tını henüz birleşmemiş, kafa sesini elde edememişsiniz demek oluyor. Ve böylece egzersizi ya da şarkıyı söylerken göğüs sesinde boğuluyorsanız sebeplerinden, güçsüz çıkışlarından, zorlanışlarınızdan bir tanesi ki aslında sonuncu maddeyi bıraktım ama bence en önemlisi bu olabilir. Size bir kere bir egzersiz göstermek istiyorum. Falsetten göğüs sese geçerken nasıl o kafa sesini elde ettiğimizi. Farkındaysanız ses rengim tek bir renk gibi duyuldu. Ama eğer kafa sesini ben oluşturamasaydım ya da mix sesle tutunamasaydım iki farklı renk nasıl duyulacaktı? İki farklı renk aynen bu şekilde duyulacaktı. Eğer şarkılarda ve egzersizlerde bu tarz kırılmalar yaşıyorsanız demek ki göğüs sesinizin kuvvetli oluşundan değil, iki ana tınının oluşmamasından, birleşmemesinden kaynaklı olabilir. Bu maddeyle ilgili eğer sorunlar yaşıyorsanız yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Kanalımda bu konuyla ilgili yani göğüs, kafa göğüs register'ınızı birleştirecek, falset register'ınızı geliştirecek, birleştirecek ses egzersiz video listesi bulunmakta ve buradaki egzersizleri takip etmenizi, izlemenizi, uygulamanızı tavsiye ediyorum. Eğer doğru bir şekilde uygularsanız iki renk arasını çok rahat bir şekilde birleştirebilirsiniz ve videonun sonuna da bu egzersizlerin linklerini de bırakacağım, bilginiz olsun. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda ya da canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.